İnsanoğlu, geçmişin sıcaklığını bugünün rüzgarında arar çoğu zaman. Bir fotoğrafa bakarken, bir eski şarkıyı dinlerken ya da sokakta rastgele duyduğu bir kokuya tutunurken bulur kendini geçmişin kapısında. Bu, yalnızca hatırlamak değildir. Bu, bir yolculuktur. Kalbin kendi iç dünyasına, zamanın ötesine yaptığı bir yolculuk. Ve bu yolculuğun adı nostalji. Beyin, yaşanmış olayları her zaman olduğu gibi saklamaz. Zamanla kötü anılar silikleşir, detaylar kaybolur. Geriye çoğunlukla iyi olanlar kalır. Bu, biyolojik bir savunma mekanizmasıdır. İnsan zihni, travmalarla baş edebilmek ve hayata devam edebilmek için olumlu anıları daha canlı tutar. Bu yüzden çocukluğumuzu düşündüğümüzde, çoğunlukla gülümseyen yüzler, oyun oynayan eller, annemizin sesi ya da babamızın sıcak bir bakışı gelir aklımıza. Acılar geride bırakılır, unutulur ya da en azından hafifletilir. Nostalji işte burada doğar. Gerçeğin değil, hatırladığımız gerçeğin duygusal yansımasıdır. Zihin, geçmişi bugünün zorluklarından arındırarak bir sığınak haline getirir. Bu sığınak, bizi teselli eder, hayata karşı yeniden güç verir. Çünkü ne kadar zor olursa olsun, geçmişte yaşanmışlık vardır. Yaşanmış ve atlatılmış. İnsan kimliği, hatıralarla inşa edilir. Çocukluk anıları, gençlikteki heyecanlar, ilk aşklar, kayıplar, zaferler ve hezimetler. Bunların hepsi bizi biz yapan taşlardır. Geçmişe özlem, aslında kimliğimize tutunma arzusudur. Kendi hikayemizi anlamlandırmak için sürekli dönüp baktığımız bir arka bahçedir geçmiş. Bazen eski bir defteri karıştırırken buluruz çocukluk yazılarımızı. Harfler yamuk, cümleler eksik ama içinde tarifsiz bir saflık vardır. O saflığı özleriz. Çünkü büyüdükçe karmaşıklaşan dünyada o çocuksu netliğe yeniden sahip olmak isteriz. Bu özlem, bir yandan kaybedilen masumiyeti, bir yandan da aidiyeti yeniden kazanma çabasıdır. Gelecek belirsizdir. Bugün sorunlarla, kaygılarla doludur. Ama geçmiş, yaşanmış ve tamamlanmış bir hikayedir. Bu tamamlanmışlık hissi insana güven verir. Belki de bu yüzden zor zamanlarda insanlar çocukluklarına daha çok döner. Bir sokağın köşesinde oynanan seksek, bir okul servisinde yaşanan heyecan, eski bir arkadaşın sesi. Bunlar bir nevi duygusal çapalardır. Bizi dengede tutan, ruhsal fırtınalarda karaya oturtan çapalardır. Ayrıca teknolojinin ve sosyal hayatın baş döndürücü hızda değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Her gün yeni bir şey öğrenmek, adapte olmak, yetişmek zorundayız. Bu hızlı dönüşüm içinde insan, değişmeyeni özler. O değişmeyen şey çoğu zaman geçmişte saklıdır. Nostalji yalnızca bireysel bir his değildir. Aynı zamanda toplumsal bir fenomendir. Bazı kuşaklar bir müziği, bir televizyon programını, bir oyuncuyu, hatta bir siyasi dönemi bile özlemle anabilir. Çünkü o dönem, sadece kişisel anıların değil, ortak yaşam biçimlerinin de parçasıdır. 90'lar çocuklarının Game Boy'u, Tarkan şarkıları ya da annelerin reçel yaparken dinlediği radyo programları, bunlar sadece ürün ya da etkinlik değil, bir ruh halinin sembolleridir. O semboller ortadan kalktığında, insan yalnızca nesneleri değil, onların temsil ettiği duyguları da kaybeder. Bu da toplumsal bir boşluk yaratır. Toplumsal nostalji bazen siyasal boyut da kazanabilir. Eski Türkiye, eski güzel günler gibi ifadeler sadece bireysel duygular değil, kolektif bir özlemi yansıtır. Bazen bu söylemler geçmişin gerçekten daha iyi olduğu inancına, bazen de bugünün zorluklarından kaçma çabasına dayanır. Geçmişe özlem aynı zamanda bir duygusal arınma biçimidir. İnsan, özlem duyarak aslında kendini onarır. Kaybettiklerini anımsayarak hala içimizde olan değerlere tutunur. Bu yüzden nostaljik anlar çoğu zaman hem hüzünlü hem de huzur vericidir. Ağlarken gülümseten, gülümserken iç burkan bir yanı vardır. Örneğin eski bir sevgilinin yazdığı mesajı yıllar sonra tekrar okumak. O anki duygular, beklentiler, umutlar yeniden canlanır. Bu canlanma,
kimi zaman kalpte bir sızı bırakır ama kimi zaman da insanın kendini daha iyi tanımasına vesile olur. Çünkü geçmişte yaşanan duygular hala içimizdedir ve zamanla şekil değiştirmiş olsa da yok olmamışlardır. Her nostalji sağlıklı mıdır? Elbette hayır. Geçmişe aşırı bağlılık bugünü yaşamayı zorlaştırabilir. Bazı insanlar için geçmişe özlem, depresyonun ya da kaçışın bir belirtisi olabilir. Sürekli, eskiden her şey daha güzeldi demek, bugünü küçümsemek ya da geleceğe dair umutları söndürmek anlamına gelebilir. Bu yüzden nostaljiyi doğru bir dozda yaşamak önemlidir. Geçmişi hatırlamak, ondan güç almak güzeldir. Ama geçmişte yaşamak, bugünü gözden kaçırmak, insanın kendi gelişimini engelleyebilir. Sağlıklı nostalji, insanı geçmişe götürürken bugüne daha güçlü döndürmelidir. Bir pazar sabahı düşünün. Güneş camdan içeri süzülüyor. Televizyonda eski bir şarkı çalıyor. Kahve kokusu mutfağı sarmış. O an, belki yıllar öncesine, annenizin sizi okula hazırladığı sabahlara gidiyorsunuz. Çocuk haliniz gözünüzün önüne geliyor. Belki ayakkabılarınızı giymeyi unutmuşsunuz. Anneniz size gülerek kızıyor. Bu görüntü bir anda beliriyor ve kalbinizi bir sıcaklık sarıyor. İşte bu, geçmişin size yazdığı bir mektuptur. O mektubu her zaman okuyamazsınız ama okuduğunuzda bir yanınız eksikse tamamlanır ve belki de hayatın gerçek anlamı bu küçük anılarda gizlidir. Geçmiş, sadece geçip giden zaman değil, aynı zamanda geleceğe güç veren bir kaynaktır. Geçmişe özlem duymak, insan olmanın doğal bir sonucudur. Bu duygu, bizi biz yapan anılarımıza, yaşanmışlıklarımıza ve değerlerimize olan bağlılığımızı gösterir. Önemli olan, geçmişi bir sığınak değil, bir pusula olarak kullanmaktır. Nostalji bize yalnızca nereden geldiğimizi hatırlatmaz. Aynı zamanda nereye gideceğimizi de gösterir. Yeter ki geçmişin sıcaklığına sarılırken, bugünün ışığını da unutmayalım. Çünkü hayat, geçmişin özlemiyle, bugünün gerçekliği arasında salınan bir sarkaç gibidir. O sarkacın ritmiyle yaşamayı öğrenmek, zamanla barışmanın en güzel yoludur. Ben The Pure Miles, izlediğiniz için teşekkür ederim.